Mars'a seyahatin arifesinde insanlığın aydaki ilk adımını hatırlayalım ve buna yardımcı olan bilgisayar programını detaylı inceleyelim. 16 Temmuz 1969 yerel saat ile sabah 8.32'de Apollo 11'i taşıyan Satürn 5 roketi o zamanki adıyla Kennedy burnundan kalkışa geçti. Kalkıştan 3 dakika sonra gökyüzünde 60 kilometre yol almış ve ilk kısmındaki 770 metreküp jet yakıtı ile beraber 1200 metreküp sıvı oksijeni tüketmişti. İlk kısım gövdeden ayrıldı. İkinci kısım ise dünya yörüngesine girildiğinde ayrıldı. Yerküre etrafında 1,5 tur attıktan sonra 3. motorlar ateşlendi. Ay'a yaklaşılırken boşalan son deposuyla beraber Satürn 5 roketinin artık görevi tamamlanmıştı. Günümüz değeriyle 730 milyon dolar böylece uzay boşluğuna savrulmuş oldu. Sıra komuta ve Ay modüllerine gelmişti. Komuta modülünde araç komutanı Neil Armstrong, Ay modülü pilotu Buzz Aldrin ve komuta modülü pilotu Michael Collins bulunuyordu. Dünyadan ayrılırken hiçbir sigorta firması onlara hayat sigortası yapmadığı için rokete binmeden önce binlerce fotoğraflarını imzaladılar. Eğer geri dönemezlerse aileleri bunları satıp iyi bir hayat yaşasın istediler. Ay yörüngesine girmeden önce bu görevdeki en önemli manevrayı yapmaları gerekiyordu. Komuta modülünü ayıracak, geri çevirecek, Ay modülüne bağlayacak ve Satürn 5 roketinin son kalan kısmından çekip alacaktı. Günümüzde hala Uluslararası Uzay İstasyonu'na bu şekilde bağlanılmaktadır. Uzay araştırmalarına Ay'a inişten daha fazla katkı sağlamıştır. Bu zor manevrayı gerçekleştirmesine yardım edecek donanımı incelemek için zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Her şey 1947'de başlayan Soğuk Savaş'ın taraflarından olan Sovyetler Birliği'nin dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik'i üretmesiyle başladı. 1957 yılında Baykonur uzay üssünden fırlatılan bu uydunun bataryası onu sadece 22 gün çalıştırmaya yetti. Ama uydunun kendisi yıllarca sürecek Soğuk Savaş'ı uzaya taşımıştı. Aynı sene Sputnik 2 aracıyla uzaya ilk canlı da gönderildi. Adı Laika olan bir sokak köpeğiydi. Sovyetlerin bu başarıları karşısında Amerika Birleşik Devletleri eğitimde atılım yaparak öğrencilere burs imkanları sağladı. O yıllarda öğrenci olan Margaret Hamilton daha sonra Apollo görevlerinde kullanılacak yazılımı yapan takımın lideri olacaktı. Bu sırada Sovyetler Ay'ın karanlık yüzünü fotoğrafladı, uzaya ilk adamı ve ilk kadını gönderdi, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi ve Ay'a iniş yapan ilk ülke oldu. Margaret Hamilton'ı burada kodlarla birlikte görebilirsiniz. Boyu kadar olan bu kodlar şimdi herkese açık. O sırada Türkiye. Bu da var ama asıl NASA'da çalışan ilk Türk bilim insanı olan Profesör Doktor Dilhan Eryurt, Ay'a iniş görevine katkılarından dolayı Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirilir. Astrofizik hesaplamalarını kolaylaştırması için daha hiç bilgisayar görmeden kağıt üzerinde program yazabilen bir kadındır kendisi. Henüz C dilinin bile olmadığı, bilgisayar bilimlerinin ayrı bir dal sayılmadığı bu zamanlarda bu kodlar hangi programlama dilinde yazılmıştı?